Taşacak bu deniz mükemmel bir sezon finaliyle ara verdi. Sezon finalinde Timur tarafından tuzağa düşürülen Koçarileri kim kurtaracak? Adil Koçari kimi seçti? Fadime ve İso aşkındaki son dakika gelişmeleri neler? Yeni sezonda Oruç ve Eleni arasında neler yaşanacak? Şimdi sizlere bunlardan kanıtlı ispatlı bir şekilde bahsedeceğim. Videoya geçmeden sezon finalinde İso'ya çok üzülenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Etkileyici ve yanlışların olduğu bir sezon finali izledik. İlk olarak yanlışlardan başlamak istiyorum. Bana göre sezon finalinde Adil'in gemide sağladığı adalet kesinlikle yanlıştı. 4 tane kadını savunmasız bir şekilde gemiye bindirip ölüme terk etmek Adil Koçari'ye yakışmadı. Adil Koçari çocuk tüccarları diye suçladığı Fırtınalar ve Melina'ya aklınca ceza kesti. Özellikle Melina'nın bu gemide olmasına ben çok şaşırdım. Ne olursa olsun Melina Eleni'ye 20 yıl bakmış, yurt dışında eğitim aldırmış ve onu bu yaşlara getirip yetiştirmiş ve doktor olmasını sağlamış. Adil Koçari'ye göre banyoda unutulmuş da sevgi görmemiş de vesaire gibi saçma sapan replikler yazılmış. Hele ki Eleni'nin Melina'yı ölüme terk etmesi bence tamamen nankörlüktü. Adil Koçari'nin Fırtınalara olan öfkesini anlıyorum ama Melina'ya karşı bana göre çok acımasızdı. Şahsen ben sezon finalinde Adil'in adaleti sağlama yönteminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmem bana katılır mısınız? Timur tarafından tuzağa düşürülen Koçarileri önceki videomda Gezep'in kurtarma ihtimalini söylemiştim. Çünkü Gezep gibi güçlü bir karakter en azından ilk sezonda diziden ayrılamaz. Gezep ve Adil arasındaki bağı da söylememe gerek yok, hepimiz biliyoruz. Haliyle Gezep'in kurtarma ihtimali çok yüksek. Ancak ikinci güçlü ihtimal Fatih Fırtına. Bunu sezon finalinde olan bu sahneden dolayı söylüyorum. Şimdi izleyeceğiniz sahnede Adil Koçari bağırırken arka planda gelen atmaca sesi bence Fatih Fırtına'nın yeni sezonda habercisi. Hatta İso'yu da yanına alıp final sahnesinde ortaya çıkabilir. Böylelikle Koçariler kurtulur ve Fatih Fırtına'da her şeyini kaybeden Fırtına ailesinin özgürlük biletini almış olur. Peki final sahnesinde Adil Koçari kimi seçti? Fadime, Esme ve Eleni bir sandalyeye oturtularak elleri ve ağızları bağlı şekilde Timur tarafından koz olarak kullanıldı. Timur tırların onların üzerine doğru hareket edeceğini ve Adil'in tek seçim yapması gerektiğini belirtti. Adil Koçari korku ve çaresizlik içinde kimi seçeceğini şaşırırken şimdi benim göstereceğim kanıtlar olayı çözüme kavuşturacak arkadaşlar. Hadi sahne sahne hemen inceleyelim. Sarı tırın önünde olan kişi Fadime. Beyaz tırın önünde olan kişi Esme. Mavi tırın önünde olan kişi ise Eleni. Çekim planında geniş açıdan incelediğim zaman yerleşim tam da bu şekilde. Tırlar hareket etmeye başladığı zaman Adil Koçari Esme ile göz göze geliyor. Ancak Esme kesinlikle kendisini seçmemesi gerektiğini ima eder şekilde bakış atıyor. Adil kardeşi Fadime ve kızı Eleni arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Kararsız kaldığı sırada Esme ile son sahnede yine göz göze geliyor ve Esme Eleni'yi işaret ediyor. Çaresizlik içinde dönüp duran Adil Koçari sonunda kararını veriyor. Şimdi bu sahnede Adil Koçari'nin sağındaki bu adama dikkatlice bakın ve zihninizde tutun. Şimdi ise Adil Koçari kararını verip koşmaya başladığı sahnede arkasındaki adama bakın. Görmüş olduğunuz gibi aynı kişi. Yani Adil Koçari'nin tercihi tabii ki de kızı Eleni oluyor. Şahsen ben seçimini doğru buldum. Çünkü Adil'in bu kararını vermesindeki en büyük etken 20 yıl boyunca ona babalık yapamaması ve o anlarda yanında olamamasıydı. İşte bu yüzden tercihi Eleni oldu. Öte yandan sezon finalinde verilen bir sahneyi incelediğimde de teorimi desteklediğini düşünüyorum. Bu sahnede Esme yine hayal görüyor. Fadime ve Eleni Adil'in kucağında. Elinde de Timur'un verdiği altın külçe. Daha sonra Fadime Aleyna beni yakalayamaz diyerek uzaklaşıyor. Adil de Eleni'yi alıp Fadime'nin peşinden gidiyor. İşte bu sahnede yakın planında gösterilen Timur'un altın külçesi final sahnesinde de Adil'in Eleni'yi kurtaracağını ispatlamış oluyor. Peki Adil'in tercihi neden Fadime olmadı? Şimdi bunu anlatacağım. Hepiniz biliyorsunuz ki Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan ile dizide Ali Öner arasında bir aşk başladı. Ali Öner nişanlıyken Zeynep ile aşk yaşadığı iddiaları yüzünden İsfat fanları Ali Öner'in nişanlısını aldattığı düşüncesiyle Zeynep Atılgan'a bildiğiniz metres gözüyle bakıp Fadime karakterinden de buz gibi soğudular. Ali Öner Zeynep ile ilişkimiz nişanlımdan ayrıldıktan sonraydı dese de İsfat fanları ikna olmadı. Fadime karakterini oynayan Zeynep Atılgan'a sosyal medyada inanılmaz tepkiler var. Şahsen ben bu tepkilerin yersiz olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak herkesin özel hayatı. Aldatılma olayı yoksa herkes istediğiyle aşk yaşamakta özgür. Zeynep Atılgan da bana göre çok kaliteli bir oyuncu. Hal böyle olunca Fadime ve İso aşkı da sallanmaya başladı.
Adil Koçari Fadime'yi seçmedi ki yeni sezonda Fadime ve İso ilişkisinin ne olacağı merak edilsin istenildi. Benim tahmin ve teorilerime göre Fadime karakteri diziden ayrılmayacaktır. Bu tarz spekülasyon haberlerin olması gayet normal. Bizler bir diziyi izlerken karakterleri o kadar çok benimsiyoruz ki sanki kankamız arkadaşımız çok sevdiğimiz bir çift olarak değerlendirip bağ kuruyoruz. Bu yüzden fancılık gerçekten çok zor. Dizideki bir oyuncunun gidişatını %80 oranında fanlar belirler. Çünkü karakter sevilmezse senaryosu olmaz. Yine de her şeye rağmen yaralı bırakılan İso ve Fadime aşkı yeni sezonda devam edecek ve ayrılmayacaklar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İso ve Fadime'yi izlemeye devam edeceğiz. Gelelim Oruç ve Eleni cephesine. Onların ilişkisini şahsen ben çok beğeniyorum. Aralarındaki uyum sinerji bana çok geçiyor. Önceki videomda da söylediğim gibi onların aşklarını ve yüzleşmelerinin daha detaylı ve ince işlenmesini çok isterdim ancak senaristlerimiz bu konuda sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Yeni sezonda Oruç ve Eleni aşkı Oruç'un son sahnede vurulmasıyla tekrardan alevlenecek. Eleni ve Oruç düğününün sezon ortasında gerçekleşmesini bekliyorum. Bu düğünde öyle olaylar olacak ki taşacak bu deniz tarihinin belki de çok konuşulacak sahnelerine imza atılacak. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Siz Adil'in yerinde olsaydınız Fadime, Eleni ve Esme üçlüsünden kimi kurtarırdınız? Yorumlara yazalım. Taşacak bu denizle ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyenler abone olmayı unutmasın. Yeni videoda görüşürüz.